Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bahar ve yaz aylarında severek kullanılan ve kolay kombinlenebilen bir parça olan kimononun yapımını anlatıyoruz. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Hırkamız 2 tane dikdörtgen parçadan oluşuyor. Ben bu hırkayı yaparken Spagetti Yarn'ın Pür Katon serisini tercih ettim. İpin yumuşaklığı, örümü o kadar rahat, o kadar güzel ki şu şekilde böyle dökümlü bir hırkanız olmuş oluyor. Başka iplerle de yapabilirsiniz tabii ki ama bu ip bu hırkaya birebir uygun bir ip. Yani bu hırka için yaratılmış diyebiliriz. Özelliklerinden kısaca bahsedeyim ipin. %100 pamuk içerikli bir ip. Tığ numarası önerisi 3-4 mm tığla örebilirsiniz. Ben 4 numara bir tığ tercih ettim bu model için. 50 gram 125 metre oldukça da fazla bir metraja sahip aslında. Bu hırka için videonun sonunda toplamda kaç gramlık ip kullandığımı da söyleyeceğim. Ben bu hırka için şu 3 rengi ve de krem rengini tercih ettim. Bu iplerin renk kodlarını da açıklama kısmına ayrıca yazacağım zaten. Birebir aynısını yapmak isterseniz. Şöyle genel metottan bir kısaca bahsedeyim istiyorum. Şöyle dikdörtgen 2 tane parça örüyoruz ve dikine örülen bir model bu. Yani şuradan başlıyoruz. Şöyle dikine örülen bir model. Bir tarafı omzumuzun ön tarafından arka tarafına doğru sarkıyor. Diğer tarafı da aynı şekilde 2 parça örüp birleştiriyoruz. Sonrasında bir hırka olmuş oluyor. Kol kısmına da ihtiyacım olup olmadığına bu 2 parçayı örüp birleştirip üzerime giyerek karar vereceğim. Ölçülerinden bahsedip öyle anlatıma geçeyim. Benim yaptığım iplerle eni toplamda 28 santim oldu, 19 sıra. Başlangıç sırası dahil toplamda 19 sıra ördüm. Siz bu genişliği kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kendi bedeninize göre de ayarlayabilirsiniz. Benim ördüğüm iple, benim ördüğüm tığla ve benim el gevşekliğimle, sıkılığımla bu 28 santim 19 sıraya tekabül etti. O yüzden santim cinsinden söylüyorum. Sizin için daha küçük ya da daha büyük yapmak isteyebilirsiniz bedeninize göre. Boyuna gelecek olursak 1 metre 70 santimlik bir ölçüde ördüm ben. 1 metre 70 santim yani benim başlangıç kısmım oluyor. Başlangıç kısmında toplamda 129 halkadan oluşturup 1 metre 70 santime denk geldi. Benim ipimle 129 tane halka. Şöyle dikine 2'ye katlıyorum. Bakın şöyle 2'ye katladığım yer benim sağ omzum diyeyim. Sağ tarafım oluyor. İkinci parçayı da bu tarafına koyuyorum. Şöyle benim toplamda 2 tane parçam oluyor. Bunun arka kısmını şu sırt kısmına denk gelecek yeri dikiyorum. Ön tarafı dikmeyeceğim hırka olduğu için zaten. Ama dilerseniz siz bu yaptığınız 2 parçanın ön tarafını da dikip bunu bir elbise olarak da kullanabilirsiniz. Plaj elbisesi olarak da kullanabilirsiniz. Şu kol kısmının yan tarafına denk gelen kısmını da dikeceğim ben. Dediğim gibi kol çıkmaya ihtiyacım olup olmadığını bu dikişleri yaptıktan sonra karar vereceğim. Genel olarak metot bu şekilde. Şöyle çizili haliyle de göstereyim. Bundan 2 parça yapmış oluyorum. Bunun yanına koyuyorum ikinci parçayı da. Şöyle yapmış olduğum, bu ölçülerde yapmış olduğum 2 parçanın 2'ye katlıyorum bunu. Her iki taraftan. 2'ye katladıktan sonra şu arka tarafta kalan kısmını dikiyorum. Sonrasında ön tarafta kalan kısmında şu kol kısımlarına dikiyorum. Kol kısmında ne kadar boşluk bırakmak istiyorsam o kadarını dikiyorum. Ben dikişleri yaptıktan sonra kolda da ne kadar boşluk bıraktığımı tekrar söyleyeceğim. Ve toplamda ne kadar ip kullandığımı tekrar söyleyeceğim. Şimdi modelin yapımını, yani şuradaki deseni verişimi ve başlangıcını tek renk bir iple ve şu renk bir iple anlatacağım. Özellikle videolarda daha anlaşılır görünmesi için, net görünmesi için şu an bu renk bir ip ile anlatımı yapmaya başlayacağım. Başlarken şu dev halkalarla başlıyoruz. Genellikle benim projelerim şu şekilde halkalarla başlıyor zaten. Daha önce yaptıysanız, hani benimle herhangi bir proje çalıştıysanız başlangıçlar genellikle bu şekilde oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipi doluyorum. Birinci zincirin içerisine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada bir halka oluşmuş oluyor. 2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipi doluyorum. Oluşturmuş olduğum halkanın içerisinden
tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Oluşturmuş olduğum bir önceki halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir, tığıma ipi doladım. Bir önceki halkanın içerisinden tığ geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde böyle halkalarım oluşmuş oluyor. Şimdi bir tane daha yapayım. Modeli zaten küçük bir parçada göstereceğim. Model toplamda 2 sıradan oluştuğu için çok da kolay ve kullanışlı bir model. Farklı projelerde de kullanabilirsiniz bu modeli. Ben toplamda şöyle 5 tane halka yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu yapmış olduğum halkanın bir sağ tarafı bir de sol tarafı var. Sol taraf bir tarafı trabzanlı taraf, bir tarafı zincirli taraf. Ben zincirli taraf üzerinden çalışacağım. Yani bakın şurada şu zincirler var. Bu tarafta da trabzanlar var. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Bu halkanın içerisine, bir önceki halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı halkanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki halkaya geçiyorum. Bütün halkaların içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve şu şekilde görünüyor bakın. Başlangıç trabzanımız ikili trabzan. Sonraki trabzanlarımız üçlü trabzan olacak diğer sıralarda. Başlarken 3 tane zincir çektik ama bu 3 tane zinciri bir tane trabzan saymadık. Buradaki halkanın içerisine, yani birinci halkanın içerisine 2 tane ikili trabzanımızı yaptık yine. Şu şekilde görünüyor bakın. Ve aynı şekilde bitişi yaparken de nasıl ki başlangıçtaki 3 tane zinciri bir tane trabzandan saymadıysak, biterken de son halkanın içerisinde 2 tane ikili trabzan yaptık ve başlangıçtaki zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim kenar trabzanımız, kenar zincirimiz ve kenar trabzanımız olmuş oluyor. Burası bizim başlangıç sıramız. Yani şu ilk sırayı oluşturmuş olduk şu anda. Bundan sonraki sıralar bir kafesli sıra, bir doldurma sırası. Bir kafesli sıra, bir doldurma sırası olarak gidiyor. Buradaki renk düzenini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu kullanmış olduğum renk kodlarını açıklamaya zaten yazacağım. Hani birebir aynısını yapmak isterseniz diye. Ancak istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben her bir renk arasına krem rengi yapmayı tercih ettim. Krem ağırlıklı bir model olmasını istediğim için. Şimdi başlangıçtan sonraki ilk sıramızı yapıyoruz. 4 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Bu artık kafes sırası. Buradaki ilk gelen zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Sonrakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. Sonrakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Artık bundan sonraki sıraların tamamında ikili değil üçlü trabzan olarak çalışacağız. Sadece başlangıç sırasını ikili trabzandan çalışıyoruz. Bir tane atladım. Şimdi bir tane zincir çektim. Sona geldiğimde bir tane arada zincir kalmış oluyor. Bir tane de en sonda benim başlangıç noktam kalmış oluyor. Başlangıç zincirim. Başlangıç zincirinin içerisine mutlaka batıp şöyle bir tane daha üçlü trabzanı yapıyorum. İlk sıram bittiğinde bu şekilde görünüyor. Yani şuradaki yeşilin ilk sırasını yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir çekiyorum. Yine ne yapıyorum? Bir alt sırada yaptığım gibi buradaki çekmiş olduğum 3 tane zinciri bir tane trabzan saymıyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi her bir boşluğun içerisine ikişer tane üçlü trabzan yapacağım. Direkt şuradaki boşluğun içerisine arada bir zincir yapmış olduğum yere bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan. Arada hiç zincir çekmiyorum. Zincir sadece bir alt sırada olmuş oluyor. Bir tane üçlü trabzan. Aynı zincir boşluğun içerisinde bir tane daha üçlü trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Trabzan nasıl yapılır? İkili trabzan, üçlü trabzan nasıl olur? Bunu bilmiyorsanız bu bilgilerin de mevcut olduğu bir videom kanalımda var. Oraya da bakarak öğrenebilirsiniz. Zaten hani bu trabzanları bildikten sonra bu modeli yapmak çok kolay. O videonun linkini de açıklama kısmına ayrıca bırakacağım. Bu şekilde görünüyor. Başlangıç dahil 3. sıram.
sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sonuna geldiğimde 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi en sonunda mutlaka, yani bu ikişer tane gitsek bile mutlaka en sona bir tane de kenar trabzanını yapmamız gerekiyor. Bu çalışmanın püf noktası tamamen bu. Buradaki şu kenar zincirleri böyle düzgün ilerliyorsa bu yapmış olduğumuz kenar trabzanları sayesindedir. Şimdi burada başlangıçtan 4 tane zincirle başlamıştık ya buradaki kafesli bölüme. En sondaki zincirin tepesine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu benim kenar trabzanım. Kenar zincirimi ve kenar trabzanımı her sıranın başında ve sonunda kesinlikle unutmuyorum. Şu şekilde yan kısmı düzgün ilerlemesi için. Şimdi bir tane daha kafesli sıra yapalım. Sonrasında zaten model tamamen bundan ibaret oluyor. Bir kafesli bir düz, bir kafesli bir düz olarak ilerliyor. 4 tane zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. Neden 4 tane zincir? 3 tane zincir, bir tane üçlü trabzan sayılıyor. Bir tane zincir de şu kafesli sırayı yaparken aralarda çektiğim bir tane zincir olmuş oluyor. Bu başlangıçtaki 4 zincirin anlamı da bu. Sığma ipi doladım. Buraya atlıyorum. Bir sonraki zincirin tepesine bir tane üçlü trabzan, bir zincir çektim, bir tane atlıyorum, bir sonraki zincirin tepesine bir tane üçlü trabzan, bir zincir, üçlü trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum. Sona geldiğimde yine ilk baştaki trabzanı kesinlikle unutmuyorum ve diğer kafesli sıramda bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu renkli anlatımı daha net göründü diye düşünüyorum. Renk ayarlarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Tek renkli de çok güzel bir model olur. Belirttiğim ölçülerde, yani yan tarafı şu başladığımız halkalar 129 tane halka 1 metre 70 santim olacak şekilde yapıyoruz. Sonrasında üstünü bu kısmı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sizin beden genişliğinize göre, aslında omuz genişliğinize göre istediğiniz şekilde ebatta örebilirsiniz. Boyunu ayarladıktan sonra, yani 129 halka benim istediğim boyda bir hırka için yeterli. Ama bu hırkayı siz yere kadar uzun halde de yapabilirsiniz. Yere kadar uzun yapmak isterseniz o zaman en kısmını arttırmanız gerekiyor. Bu 129 halka olmaz veya 1 metre 70 santim olmaz. İşte 3 metre olabilir, 4 metre olabilir. Yani bu tamamen sizin istediğiniz hırkanın uzunluğuna bağlı olarak başlangıç sayınız değişebilir. Şimdi bu iki parçayı ördüm. Bu iki parçanın dikişlerini yapıp bir deneyeceğim. Denedikten sonra kol çıkıp çıkmayacağıma karar vereceğim. Sonra da hırkanın son halini vermiş olacağız. Şimdi iki parçayı da bitirdim. Arka tarafın dikişini şu şekilde yaptım, şu omuz kısmından. Yan tarafların dikişini yaparken de şöyle bir hafif açıklık bıraktım. Yırtmaç bıraktım yan tarafta. Kol kısmına da 25 santim, omuzdan itibaren 25 santimlik bir açıklık bırakarak geri kalanı şu yırtmaç bırakmak istediğim yere kadar diktim. Ve son olarak püskül yapıyorum kenarlara. Sadece şu renkli çalıştığım kısımlara püskül yapıyorum. Püskül yapımını çok kısa göstereceğim. Hani bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için çok kısa püskül yapımını göstereceğim. Şimdi şöyle delikler var ve bu delikler üzerine çalışacağız. Yaklaşık olarak 50'şer santim, her biri 50 santim olan 10 parça kesiyorum. Şu şekilde dümdüz. Parçayı ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle olacak şekilde. Tığımı püskül takacağım yere geçiriyorum. Kalın bir tığ tercih edebilirsiniz. Hani 5,5, buradaki numaranın çok önemi yok. Sadece buradaki 10 tane ipin tek seferde alabilecek bir tığ olması gerekiyor. Geçirdim. Boşluktan alıyorum ve burada bir delik oluşuyor. Zincir çeker gibi bütün kalan iplikleri geçiriyorum ve sıkıyorum. Püskülü ben bu şekilde takıyorum. Hani herkesin başka yöntemi de olabilir ama şu düğümlerin oluşması için bu şekilde püskül takıyorum. Her bir renkli olan kısma dediğim gibi püskülleri yerleştiriyorum. Şimdi bütün püskülleri yerleştirdim kenarlara. Püskülleri yerleştirdikten sonra
şu şekilde düz bir zemine alıp elinize düzeltip en alt kısmını bir makas yardımıyla eşitleyebilirsiniz. Bu şekilde daha düzgün bir görünme sahip olur. Hırkayı yaparken toplamda 450 gram kadar ip kullandım. 450 gramın 200 gramı, yaklaşık olarak 200 gramı bu krem rengi olan ipten diyebilirim. Çünkü krem rengini her rengin arasında kullandığım için krem renginden biraz daha fazla kullandım. Modelin bitmiş hali ve üzerimde duruşu bu şekilde. Hem günlük kullanıma hem de plaj kombinlerine uygun bir parça oldu. Umarım faydalı olmuştur. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.